Beyler, hazır mıyız? Türk ordusu Squad'a geliyor. Bu videoda sizlere Türk ordusuna ait olan araçları ve silahları oldukça detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Hazırsanız başlıyoruz. Araçlardan başlıyoruz. İlk olarak da transport ve loji trucklarımızı görüyoruz. Bu gördüğünüz BMC 185. Gördüğünüz gibi bir tanesinin tentesi var, diğerinde yok. Tenteli olan lojistik aracımız ve gördüğünüz gibi 3000 taşıma kapasitesi var. Peki kaç asker alıyor diyorsanız tam olarak 9 kişi alıyor driverla beraber. Küçük yapısı itibariyle de bayağı hızlı aslında. Mesela Kanada'nın veya MEA'nın küçük lojilerini biliyorsunuzdur. Onlar kadar hızlı bence. Ve tenteli olması bizim gayet işimize yarayacak açıkçası. Çünkü içerideki piyadelerimizi vuramayacaklar. Tentesi açık olan transport kamyonumuzun da 10 kişiden fazla aldığını biliyorum. Fakat ne kadar daha yukarı çıkıyor bilmiyoruz. Diğer transport araçları gibi sadece o da 300 ammo taşıyabiliyor. Motor sesine gelince de bizim şu anda oyunda olan bir motor sesini bence copy paste etmişler. O yüzden bence değişme şansı var. Bir tek ben mi bunları böyle çok şeker görüyorum ya, bilmiyorum. Neyse, sırada şimdi Cobra 2'miz var. Yine çok şık ve güzel duran bir araç. 4 farklı varyantı var. Burada gördükleriniz open top olanlar. Bir tanesi M2, bir tanesi de MG3. Bir de bunların RVS olanları var. M2 RVS ve MG3 RVS olmak üzere. RVS olanları maalesef spawnlayamadık ama open top'larda gayet güzel gözüküyor. İçerisini görüyorsunuz, mükemmel. Koltuk sayısından biz bunun 11 kişilik olduğunu varsayıyoruz. Yani 10 kişiden fazla aldığı %100 garanti. Gene aracın sesi ve gene aracın performansı hakkında pek bir şey konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü bunların hepsi değişmeye açık olan şeyler. Yerden biraz daha yüksek olması bence bizi diğer faction'lerden üstün kılıyor. Rahatlıkla dağ taş bayır gezebiliyorsunuz bu araçla. Camlar zırhlı mı değil mi bilemiyoruz. Çünkü oyunda sadece ben varım içeride. Ama büyük ihtimal zırhlıdır. Geldik paletlilere. Paletli IFV ve APC olarak ACV-15 adında bir araç kullanıyoruz. Bu aracımız kesin olarak 10 kişiden fazla taşıyor ama üst limiti ben de bilmiyorum. Open top'larının böyle etrafında kalkanlar da var zırhlı olarak. Bunun sayesinde de gunner'ımız asla vurulmayacaktır yanlardan. APC olarak bence gayet yeterli bir araç. Şimdi IFV'ye geçtik. IFV'mizin üzerindeki M791 adlı topuyla ki kendisi 25 mm'ymiş. Gayet güzel damage alabiliyoruz. Çok kolay anlaşılan gösterge sistemi de var önümüzde. Bence gayet başarılı bir IFV olmuş. Araçta kolumuz yok, sadece MG'miz var. High Explosive'ımız var ve de sisimiz var gördüğünüz gibi. Tekerlekli zırhlı personel taşıyıcılarımız veya IFV'miz de var burada tabi. Adı Pars 3. Gene kendisi 10 kişiden fazla taşıdığını garanti edebiliyoruz ama üst limiti gene bilmiyoruz. Bu Pars 3'ümüzün 4 farklı varyantı var. Şu anda IFV versiyonunu görüyoruz. Az önce kullandığımız ACV-15'in tarıtıyla aynı tarıtı sahip. Ve karşısındaki LAV-3'ü çok rahat bir patlatıyor. Bu aracın da maalesef topu yok. High Explosive var ama gördüğünüz gibi. Ve biraz hantal gibi. Geldik bir diğer varyasyonuna. Şu an 50 kalibresi olan RVS'li Pars 3'ün içerisindeyiz. IFV olan Pars'a ateş ediyoruz şu an. Ekranı gördüğünüz gibi oldukça güzel, geniş. Uzaklara sıkmak için zoom'umuz da var artık. Çok başarılı bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da size GL atan Pars 3'ü göstermek istiyorum. Lokal serverda olduğumuz için haliyle damage vermiyoruz bazen. Ama gerçekten piyadelere karşı çok güçlü bir araç olacağını görebiliyorum şimdiden. Sırada gözümüzün nuru M60T var. Açıkçası ben susayım, araç kendisi konuşsun diyeceğim yani. O kadar şık duran bir araç şu an. Daha fazla kullanıp daha fazla size görüntü getirmek isterdim fakat oyunda şu an bug var bu araçla alakalı. Kendisinin aim'i nereye gittiği belli değil. Diğer tanklara göre gayet yüksek bir araç. Önden arkadan biraz böyle basılmış gibi durması böyle çok şirin tutuyor bence, bilmiyorum ya. Yani araca öyle bir sevgim oluştu o yüzden. Yani açıkçası bizim bütün araçlarda böyle bir basıklık var. Önden ve arkadan biraz böyle sıkıştırılmış gibi duruyor. Bu da kendilerine böyle bir şirinlik kazandırmış oluyor. Bilmiyorum. Görüşlerinizi almak isterim açıkçası yorumlarda. Maalesef şu anın tankımızda bir bug var. Nişan aldığınız yer ile Namlur'un nişan aldığı yer bambaşka yerler gözüküyor. Gördüğünüz gibi saçma sapan bir yere
Bu kadar da kolsuz değilim. Ama gördüğünüz gibi saçma sapan bir yere gidiyor topumuz. Bundan dolayı da şu an yakın zamanda bu Türkiye Faction'ını, Türkiye ordusunu göremeyeceğimizi söylemek istiyorum sizlere. Tabii ki de helikopteri kullanmadan bu seriyi bitirmeyeceğiz. Şahsen ben kara araçlarını kullanmaktan pek hoşlanmıyorum. O yüzden helikopter yani en sevdiğim araçtır. Elimize gelen bu mükemmel Huey helikopteriyle de yani mükemmel bir şey ya. Hem atik hem güzel bir gunner'ı var. Bir MG3 gunner'ımız var ve açısı çok iyi. Yani istediğiniz yere nişan alabiliyorsunuz. Helikopter de gayet nimble. İstediğiniz gibi sağ sol aşağı yukarı yapabiliyorsunuz. Helikopter gayet güzel. Yani görüp de böyle eski püskü helikopter sananlar için yani kesinlikle söyleyebilirim. Çok güzel, çok eğlenebileceğiniz bir helikopter. Yani tek sıkıntısı olarak, eksik olarak totalde 900 construction taşıyor. Pardon 900 puan taşıyabiliyor. Dolayısıyla bir tov atmanız gerektiğinde tovunuz da amma olmayacak. Neyse aşağıdaki bir Logi'yi ateş ediyorum fakat pek bir vuruşum yok. Ve 6'dan sonra bunlar biraz zorlaştırıldı açıkçası. Heli ile kestik yapan Esat'a bunları sormak lazım açıkçası. Ne kadar yaklaşmak lazım, ne kadar uzaktan ateş etmek lazım. Benim pek sevdiğim ve de yaptığım şeyler değil açıkçası ama helikopterden gunner'lık çok güzel. Bu helikopterle de çok iyi yapılabilecek bir mecra diyelim. Ama kokpitin içinde görüyorsunuz daha hala hazır değil helikopterimiz. Dolayısıyla bu biraz daha bekleyecektir diye düşünüyorum bu Türk ordusunun gelmesini anlamında diyorum. Sırada seslendirmeler var. Benim alabildiğim birkaç tane seslendirmeyi sizlere göstereceğim. Sonrasında aşağıya link olarak bıraktığım Honor Rhino'nun bir videosu var. Kendisi üşenmeyip manuel olarak Call Medic butonuna bilmem kaç kere basmış ve bunların hepsini kaydetmiş. Yani oyundaki voiceover'ı görebileceksiniz. Dilerseniz şimdi dinleteyim sizlere. Invasion! Tüm birimler saldırıya başlayın! Çok acil takviye talep ediyorum, tamam. Buraya daha fazla takviye birlik gönderin. Bütün birimlere burada desteğe ihtiyacım var. Seslendirmeler benim hoşuma pek gitmedi. Yani daha fazla olabilir veya daha iyi bir seslendirme aktörü kullanılabilir bence. Veya birkaç tane daha alternatif yaratılabilir. Ama neyse geldik atışlarımıza. Silahlarımızı göreceğiz artık. Şu an elimizde MPT-76 var. SL kiti olduğu için foregrip de var. Recoil'a değinmeden önce size şunu göstermek istiyorum. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama transparan şarjörlerimiz olduğu için merminin azaldığını görebiliyoruz gözlerimizle. Bu bence çok güzel bir ayrıntı. Şimdi geri dönelim recoil olayına. Bence bunu hala ellememiş. Neden diye soracak olursanız Red Dot'ta olsun yani M4X'te olsun Iron Sight'ta olsun kesinlikle fazla bir recoil'i var bence. Ben de biliyorum 7.62 sıkıyor o yüzden böyle yukarı çıkıyor diyorsunuz ama gelin bir de şuna bakın. Bu dediğimi 9 mm sıkan bu silahta bile göreceksiniz. Çok fazla sekiyor. İnanılmaz garip bir sekliği var. 9 mm bir silahın bu kadar sekmesi gerekiyor bence. Buna sonradan döneceğiz. Şimdi geldik Medic'in Holosight'lı tüfeğine. SL'deki gibi bunda foregrip yok. Nedense tek tek sıktığınızda tutabiliyorsunuz fakat otoru yaptığınızda tek tutması zor. Yani açıkçası bunun hakkında konuşmanın da pek bir anlamı yok. Çünkü bunların hepsini değişme şansı çok yüksek. Yani bunların üzerinden bir pasta zila çekeceklerdir. Bu arada söylemeyi unuttum. 1x ve 4x'imiz bir skopta çok iyi bir şey bu bizim için. Aşırı OP yapıyor açıkçası bence bu oyundaki silahı. Hemen şurada test edelim. 4x olan skopla ve şaha kalkan silah. 1x de bu kadar kalkmıyor. Gördüğünüz gibi bunu bir de Red Dot'la karşılaştırdım. Yani neredeyse aynı. Hem 4x'iniz var hem 1x'iniz var. Çok rahat bir şekilde savaşabilirsiniz. Motor rifleman'imiz yok. Onun yerine skopsuz MG3'ümüz var. Yakın mesafede affetmeyecek bir silah biliyorsunuz. Kesinlikle çok işimize yarayacak bir bence. Sırada jandarmamız var. Bu kit ile Rus paraşütçülerindeki spotter'ı aynı kefeye koyuyorum açıkçası. Yani spotter'lık yapılması için kullanılabilecek bir kit. İşin garip yanı çok fazla bir sekiyor. Yani 9 mm olan bir silah bu kadar sekmemesi lazım. Sırada GL'miz var. İki çeşit GL'miz var aslında. Bir tanesi bu normal işte tüfeğin altına takılan tüp olarak bildiğimiz. Bu da zaten şu an bug'lı. 50 metreye atabiliyor ama 100 metreye aslında atmıyor. 200 metreye atıyor.
Garip bir sistem yapmışlar. AK-40 adında bir GL işte sistemi. Güzel, silahımıza takılmış, edilmiş, tutulmuş ama gördüğünüz gibi cehennemin dibine gidiyor. Asıl bomba aslında bu diğer GL kitinde. Hemen inceleyelim. Kitimiz Iron Sight olarak geliyor ama GL olarak verdiği şey gördükten sonra yani bu işi bırakacaksın. Karşınızda MKE Multiple Grenade Launcher. İnanılmaz bir şey ya. Böyle bu altı patlarmış gibi dolduruyorsunuz bunu. Ondan sonra ateş ediyorsunuz. Ya çok güzel bir şey ya. TR serverlarındaki en önemli silahlardan bir tanesi bu olabilir. Çünkü biliyorsunuz bizim çocuklar hep böyle yan yana dururlar. O yüzden bu silahla falan yani inanılmaz kill alma şansınız var. Potansiyeliniz var yani. Gördüğünüz gibi bir binanın içerisine istediğiniz her noktaya alt patlayıcınız olduğu için içeride yaşayan bir şey bırakma şansınız neredeyse yok. Bizim çocukları da biliyorsunuz bir binanın içerisinde yatıp beklemeyi çok severler. 6 kişi, 7 kişi, 8 kişi artık bir squad. Tek başınıza 6 tane bu GL'nizi atıp bir takım wipe'layabilirsiniz. Mükemmel bir silah ya. Bu kadar sık da ateş edebiliyorsunuz. Bu da reload animasyonu. Yani gördüğünüz gibi bence şu an oyundaki en OP piyade silahı olabilir. Aşırı OP ya. 18 tane GL'niz var. 12 tane de sisiniz var. İnanılmaz bir şey ya. Anında bir binayı tamamıyla sisle çevreleyebiliyorsun. Türk takımına bu kadar OP bir şey verdikten sonra bizden bir şeyler de eksiltmişler tabii ki de. Bizim gençler 3 tane latımız var fakat hatımız takımımızda yok. Latlarımızın varyasyonlarından ilkini gördük. İşte 2 tane High Explosive var, 2 tane Fragmentation'ı var. İkinci ve üçüncü latlarımızda ise HAR 66 Love High Explosive Anti-Tank roketimiz var. Bu son iki lat ekibinin arasındaki fark sadece birisinin silahında scope var, diğerinin yok. Scope demişken Marksman'ler. Evet, Marksman olarak bizim bir gene Türk yapımı diyebildiğim KTN 76 artı Keskin adındaki bir scope'umuz var Marksman üzerinde. Güzel görünüyor. Kullanmayacağım ama sizin için gösteriyorum işte. 6x ve 12x olmak üzere 2 tane varyasyon var zoom'da. Sesi fena değil. Bence scope da fena değil. Güzel bir silah olmuş açıkçası. Bu da görüntüsü. Unutmadan söyleyelim, transparan şarjör kullanıyoruz. Dolayısıyla mermimizi görebiliyoruz içerisindeki. Son olarak special kitlerimizde 2 tane var zaten. Birincisi MG 4x scope'u olan PMT-76 adındaki bir silahı kullanacağız. Askerdeyken bunu da gözle gördüğüm bir silah olduğu için gayet bence iyi bir model yaptıklarını söyleyebilirim. M240A veya FN MAG'a benzeyen bir silah kendisi ama gayet Türk yapımı, Türk modelidir. 12,5 kilo ağırlığında falan da hatırlıyorsam. 7.62 sıkıyor tabii ki de. Ve güzel bir silah yani bizim işimize gayet yarayacağını düşünüyorum. Son olarak da Combat Engineer var. Pek bir olayı yok. Gördüğünüz gibi Iron Sight var, C4'ü var, Mine'ı var. Atamızdan yadigar bizde ata barı var gibi iğrenç bir şaka yapmak istiyorum. Ama neyse bu kadar bitti. Eğer buraya kadar izlediyseniz gerçekten bütün içtenliğimle size teşekkür ediyorum. Bu tip detaylı videoları izlemek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Aşağıdaki yorumlara da sizi en heyecanlandıran şey neydi onu yazabilirsiniz. Okumak için sabırsızlanıyorum. Neyse şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.